Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu hafta yüksek frekansla çalışan bir adaptör yapmak istiyorum. Bu adaptör çeşitli voltajlar üretecek. Yalnız ötekilerinden farkı çok hafif ve çok daha güçlü olması. Bu devreyi daha önce indüksiyon bobini nasıl yapılır kısmında kullanmıştım. Nasıl yapıldığını merak eden arkadaşlar olursa videomun resmini paylaşıyorum. Buradan nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Devremi anlatmadan önce küçük bir örnek vermek istiyorum. Günümüzde bütün cihazların içerisinde switch mode dediğimiz devreler kullanılıyor. Neden derseniz bunlar çok daha hafif, daha yüksek amper çekmemize yardımcı oluyor. Çünkü eskiden bildiğiniz gibi saç nüveli trafolar vardı. Kütlesi çok büyüktü. Cihazlarımızın içerisinde müthiş bir ağırlık yapıyordu. Artık onlardan kurtulduk ve bunlar başladı. Ben de bunun bir örneğini bugün size yapacağım. Şuradaki elektronik kısmını bunu baz alalım. Şuradaki kömür nüveli olan trafomuzu da kendim yaptım. Bu televizyonlarda trafonun göbeği vardır. Ortadan yapıştırılmıştır. Ben onu ayırdım. Trafonun içerisinden çıkardım. Bunlar kömür nüvedir. Bunun üzerine sargılar sararak değişik voltajlar elde edeceğiz. Sargıyı hazırladım. Onu da size göstereyim. Sargım hazır. Şöyle yaptım. Trafonun yine primer kısmı, giriş kısmına 3 tur kalın bir bakır tel sardım ki burada kayıp olmasını istemiyorum. Güçlü bir trafo olması için kalın bir sargı. Çıkışındaki sekonder ise buradaki sarım çok önemli. Ben bunu sarma esnasında gördüm. Her 2 tur 15 volt üretti. Yani şöyle yaptım. Trafoya 2 tur attıktan sonra bir uç çıkardım. 15 volt ürettim. Tekrardan 2 tur sardım. İkincisi 30 oldu. 2 tur sardım. Tekrardan 45, 60 böyle devam edip birbirine seri bağladım. 60, sonra tur sayısını devam ettim 160, sonra devam ettim. Hepsi birbirine seri bağlı ve 220. Yani şu nokta 0, çıkış 220, 12, 30, 45, 60 diye giden değişik voltajlar elde ettim. Ve bunu devremin üzerine bağlıyorum. Şu şekilde buradan lehimliyorum. 12 voltumuzu vereceğiz ve devremizin nasıl çalıştığını göreceğiz. Bağlantımı yaptım. Şimdi 12 volt uygulayacağım ve devre çalışacak. Tabii bunun çıkışında değişik voltajlar oluşacak ama ne bağladığımız buraya çok önemli. Eğer örnek vereceğim, araba teybi çalıştıracağım, 12 volt olmasını istiyoruz. 0, şu baştaki de 12 volt. Tabii buraya bir diyot, hızlı diyot ve bir kondansatör bağlamamız gerekiyor ki voltajımızı DC'ye çevirelim. Bu şekilde bağlamazsak tabii ki çalışmaz. Ama eğer bir lamba yakacaksak, filamanlı bir lamba, 220 ile çalışan o tarz bir lambayı yakacaksak sorun yok. Diyot ve kondansatör bağlamaya ihtiyaç olmayacak. İlk önce şöyle elimde 12 volt bir lamba var. Direkt bir ucunu sıfıra, öbür ucunu da 12 volta bağlayıp çalıştıracağım. Şöyle göstereyim. Çok güzel çalıştı. Bir daha çalıştırayım. Burası 12 volt. Yanındaki voltaja bağlarsam lambam bozulacaktır. Çünkü orası 30 volta yakın bir volt üretiyor. Oraya bağlamak istemiyorum. Lambam bozulur. Onun yerine 220 voltla çalışan bu lambayı deneyeceğim ve sırayla voltajlara bağlayacağım ve çalıştıracağım. Yine ilk önce sıfıra bağlıyorum. Şu anda sıfıra bağlı. 12 voltla başlayalım. 12 voltla başlayalım. Yanmadı. Normal. Çok kısık. Ben buradan görüyorum. 30 volt. Geldi. 45. 60. 160. Burası da 220. Gördüğünüz gibi
Bu lamba 100 wattlık bir lamba. Devreden 150-200 watt çekebiliyorum. Ben çalıştırdım, testlerini yaptım. Böyle ısınma da yok. Gayet muntazam çalışıyor. 100 wattlık lambayla gücünü de görebiliyorsunuz. Şimdi devremizi 12 volt tekrardan verdim. 13-24 voltajımız. Devremiz bağlı. Her şey hazır. 220 kısmına da bilekli bir matkap bağladım. Maksimum da 500 watt çekiyor. Tabi biz onu duvara dayamadığımız için, zorlamadığımız için 500 watt çekmeyecektir. Sadece burada çalıştığını size göstermek istiyorum. Yukarıdan şöyle kuş bakışı yapalım. Hazır. Çalıştırıyorum. Gayet güzel çalıştı. Tekrar çalıştırayım. Videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.